Türkiye'de sivil toplumun biraz daha genç bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Sivil toplum anlayışı demokrasiyle paralel gelişebilen bir durum ve bizde maalesef demokrasinin de yetersiz işleyişinden dolayı diyebilirim. Sivil toplum da benzer şekilde biraz aslında istendiği düzeyde değil. Dolayısıyla yerel yönetimle de ilişkilerinde yeterli değil. Demokraside seçim zamanında gidip oy kullanarak belirlediğiniz kamu yöneticilerinin belirlenmiş süre içerisinde sadece kendilerinin ve beraber çalıştıkları bürokrasi kadrosunun karar vermesiyle yapılan işlerin demokrasiyi yeterince temsil etmediğini düşünüyorum. Yani gerçek anlamda demokrasi seçimden seçime, o yönetim dönemi boyunca yine aynı zamanda verilen her kararda, yapılan her işte toplumun katılımını da yani katılımcılığı da mutlaka gerektiriyor. Bu katılımcılığın en sağlıklı olabilme yöntemi tabii ki sivil toplum üzerinden olması. Bu nedenle sivil toplum organizasyonları ve sivil toplumun kamu yönetimiyle özellikle yerel yönetimlerle birlikte çalışması elbette önemli. Ama bizde hem geleneksel olarak hem de şu anda sivil toplumla ilgili kanuni düzenlemeler açısından maalesef sivil toplumu etkisiz kılan, kamuyla, yerel yönetimlerle ilişkisinde elini zayıf tutan bir düzen var. Böyle bir ortam var. Bunun mevcut yerel yöneticilerin daha fazla sivil toplumla işbirliği yapmasına çaba göstermesiyle bir miktarda olsa aşılabileceğini düşünüyorum. Yani bizler yaşadığımız kentlerde, yönettiğimiz alanlarda bizimle birlikte var olan, orada gözlemci olan, sorunları bizzat yaşayan, kendi uzmanlık alanlarında ya da kendi yetkinlik alanlarında birikimleriyle aslında belki bazı şeyleri yerel yöneticilerden, kamudan daha net gören sivil toplum temsilcileriyle en azından bir istişare içerisinde, en azından devamlı bir iletişim içerisinde olmak durumundayız. Ama bu iletişim sadece zaman zaman görüşmekle sınırlı tabii ki kalmamalı. Yaptığımız, daha doğrusu sorunların neler olduğunu saptama sürecinde ve bunlara çözümler üretirken de mutlaka sivil toplum üzerinden toplumun katılımını sağlamak gerekir. En doğru yöntemin ya da en sağlıklı sonuçlara ulaşılacak yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Çarşı olsun, oyun alanları olsun, çocuk oyun alanları, parklar, yeşil alanlar, çevreyle ilgili sorunlar, bu gibi konularda ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla bir işbirliği ve diyalog içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Öncelikle meslek odaları, üniversiteler, daha sonra dernekler, vakıflar, bütün bunlarla bağlantı kuruyoruz. Ama her türlü konuda işte eğitim, sağlık, genel olarak kentin ekonomisi, üretkenliği, işte tarım, kooperatifler, bu gibi konularda sivil toplumla işbirliği içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem sivil toplum tarafında hem yerel yönetim tarafında aslında karşılıklı bir güvensizlik var gördüğüm kadarıyla. Sivil toplum biz ilişki kursak da bir şeyler anlatsak da söylediklerimiz dikkate alınmayacak ve uygulamaya dönmeyecek diye düşünüyor. Yerel yönetimde aldığım kararlara sivil toplum fazla müdahil olacak. Sonuçta benim irademin dışına çıkan bir yola gidecek diye bir endişe taşıyor. Bu güvensizliğin aşılması tabii ki diyalogla mümkün. Tabii ki yapıcı bir iletişimle mümkün. Ama her zaman için bilgi ve veri esas olmalıdır. Ve burada açıkçası sivil toplumun yerel yönetimlere göre biraz daha metot olarak bilgi ve veri üzerinden gittiğini düşünüyorum. O yüzden yerel yöneticilere sivil topluma biraz daha yaklaşmak, biraz daha bu ilişkiyi zorlamak yönünde fazladan bir görev düştüğünü düşünüyorum. Yani bu yük daha çok bence yerel yönetimlerin, özellikle belediye başkanlarının üzerinde olan bir şey. Sistematik ve sürdürülebilir bir ilişki kurmak gerekiyor sivil toplumla yerel yönetimler arasında. Bu düzenli yapılan bazı çalışmalarla organize edilebilir. Bunu biraz daha kurumsallaştırmak için bazı ilave çalışmalar da yapılabilir. Biz Karşıyaka'da bir alanı, büyükçe bir alanı sivil toplum yerleşkesi olarak belirledik. Oraya yaklaşık 250 tane sivil toplum kurumunun yerleşmesi ve çalışması için bir ortam hazırladık. Ortak kullanım alanlarıyla, kendilerine ait ofislerle, onların yine şeyini kolaylaştıracak, işleyişini kolaylaştıracak bazı asistans anlamında düzenlemelerle bu yapıyı oluşturduk. Burada bulunacak, burada çalışacak kurumlara böyle bir şart getirdik. Her ay sivil toplum yerleşkesi içerisinde bulunan bir başka STK ile en az 2 ortak faaliyet yapmalarını
belediye ile en az 2 ortak faaliyet yapmalarına ve bir sosyal sorumluluk projesi yapmalarını şartlarını getirdik. Bu şekilde hem STK'ların birbiriyle daha fazla ortak çalışma yapmasını hem yerel yönetimle daha fazla ortak çalışma yapmalarını hedefledik. Yani bir sivil toplum yerleşkesi bence herhangi bir kentte sivil toplum dinamiklerini biraz daha organik olarak aktifleştirebilir. İyi bir işletme gerekmekte yalnız bunun için. Ama sadece bir yer vermekle istediğimiz seviyede bir sivil toplum aktifliğini sağlayamayız. Mutlaka yerel yönetimlerin çalışmalarına düzenli olarak, sistematik olarak sürdürülebilir bir şekilde sivil toplum katılımını sağlaması gerekir. Her şey tabii demokrasi kültürünün gelişmesiyle doğru orantılı. Farklı düşüncelerin dinlenebilir olması, onlara açık olunması burada çok büyük öneme sahip. Bizim demokrasi kültürümüzde kendinden farklı görüşlere tahammülsüzlük sorunu ne yazık ki var. Bu sivil toplumda da aynı şekilde var. Bunu beraberce yaşayacağız diye düşünüyoruz. Yani herhangi bir çalışmada sivil toplum kuruluşlarını dahil ederken sürece kesinlikle sadece bir siyasi görüşten olması gibi bir tavır içerisinde değiliz. Bunun sağlıklı sonuç vereceğini de düşünmüyorum. Önemli olan bu konu başlığı altında bilgisi birikimi olan yapı. Yani STK'ların aslında çok keskin siyasi çizgileri olmasını da çok doğru bulmuyorum. Yani siyaset biraz daha çok siyasi partiler üzerinden yapılmalı diye düşünüyorum. Yani siyasi gündemle ilgili sivil toplum kuruluşları herhangi bir yorumda bulunmasın demiyorum tabii ki. Yani herkesin özellikle alanlarıyla ilgili hassasiyetleri işte çağdaş demokrasi anlayışı içerisinde dile getirmesi gayet normal, yerinde. Ama bunun sadece bir siyasi görüş ekseninde devam etmesini gerçekten sağlıklı bulmuyorum. Siyaseti siyasi partiler yapsın, sivil toplum kendi içerisinde çeşitlilik içinde siyaseti doğru yönlendirmek için katkıda bulunsun diye düşünüyorum.